Herkese merhaba, evde yemek tarifleri mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle Kurban Bayramı'nda çok işinize yarayacak dana et kavurma tarifini veriyorum. Lütfen videoyu baştan sona atlamadan izleyin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Pratik tarifler için de bizi takip edin. Hadi başlayalım. Tenceremizi iyice kızdırıyoruz. Elimizi böyle koyduğumuz zaman sıcaklık elimize vurmalı. Kavurmada et seçimi çok iyi olmalı. Ben yağlı kuşbaşı eti tercih ediyorum. Eğer kurbanlık bir etse bu mutlaka eti kavurmadan önce bir gün ya da 2 gün mutlaka dinlendirmelisiniz. Kızgın tencereye etimi koyuyorum. Etimi şimdi sürekli karıştırıyorum. Hiçbir yerinde kırmızılık kalmayana kadar yüksek ateşte öncelikli olarak etimizi güzelce mühürleyeceğiz. Bu aşama çok önemli. Etimizi hiç bırakmadan sürekli karıştırdık. Herhangi bir kırmızılık kalmadı. Etimiz şu anda mühürlendi. 3 adet bütün soğan da koydum üzerine. Soğanın suyu da kavurmamızı çok güzel bir şekilde pişerken yumuşatacak. Daha sonra bu soğanları isterseniz bu şekilde de çıkartabilirsiniz. İsterseniz antibiyotikleri yiyebilirsiniz de size kalmış. Biz çok severiz açıkçası. Ocağımızı pilav ateşinin bir tık üstüne aldık. Yani kısık da değil, orta ateşte değil, ikisinin ortasında. Kapağını da kapattık. Hiç açmadan 45 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Kapağı hiç açmıyoruz. 45 dakika geçti. Şöyle bakın. Kavurmamın içinde size göstermek istiyorum. Bu arada benim son sürat hazırlıklar devam ettiği için yanında pirinç pilavı pişiyor. Çayımızı da demledik. Şimdi bir kere şöyle karıştırıyorum. 45 dakika sonra bakın hala da kamerayı da yakın gösteriyorum. Hala da etin suyu var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu daha çekecek. Hani bazen diyorlar ya, yok su ilave ediyorum, yoksa kurur, yoksa o et yanar, yok yapışır. Sen doğru eti alırsan, doğru tercihleri yaparsan senin etin yanmaz. Kavurmada kendi suyuyla pişer. Yani hayretler içerisinde kalıyorum ben o videoları izlerken. Et bu şekilde pişirilir arkadaşlar. Et kendi yağıyla, yani kavurma için söylüyorum, kendi yağıyla, kendi suyuyla pişer. Kapağını kapatıyorum. Şu an tam 45 dakika geçti. Dediğim gibi pişmeye devam ediyoruz. Piştiğini nasıl anlayacağız? Suyunu çekecek. Tencere zaten biraz cızır cızır eder. Karıştırdığınızda suyunu da çekmiş olur. Artık o aşamadan sonra da alırız. Şu anda 1 saat geçti. Şöyle karıştırıyorum. İçini şöyle göstereyim bu arada size de. Bakın. Tuzunu en son ilave ediyorum. Çünkü suyu çok az kaldı içinde. Tuzu başta atmadım ben. Çünkü etiniz sertleşir o zaman. Tabi bu konuda farklı görüşte olan insanlar da var. Herkese saygı duyuyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ben tuzu her zaman en son atarım. Dibinde çok az bir suyu kaldı. Arkadaşlar bakın. Şöyle de göstereyim. Kenarını açayım. Bakın çok az bir suyu kaldı. Şimdi pişirmeye devam edeceğim. Kapağını kapatacağım. Bu suyu çekildikten sonra kontrol edeceğim. Artık kapatacağım. Kavurmamız hazır hale gelecek. Bir 10 dakikada öyle bekleteceğim. Sonra da sunum yapacağım. O suyun da benim için gitmesi önemli bu arada. Gerçek, hakiki, orijinal kavurma yemek istiyorsanız o suda gitmeli. Bu arada bu da benim pirinç pilavım demleniyor. 1,5 saat geçti. Artık kavurmamız hazır. Şöyle bir de sunumunda yapıyorum. Ama tabii siz evde bir 10 dakika dinlendirin. Ondan sonra tabağınıza sunum olarak alın. Özellikle Kurban Bayramı'nda çok işinize yarayacak. Tabi artık eski kurbanlarda insanlar eti alır, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlardı. Şimdi maalesef buzluk için kurban adı altında bayramı yaşayanlar da var. Bu lafım onlara değil. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine veren aileler olur, inşallah da bu bayram et yerler. Bizim kuşbaşından yapmış olduğumuz dana et kavurmamız da hazır. Her zaman pamuk gibi olur, yumuşacık olur. Videoyu baştan sona kadar aşamalarıyla uygularsanız evde bu şekilde lokum gibi et kavurma yapıp yiyebilirsiniz. Ama kurbanda yapacağınız eti mutlaka
2 günde olsa buzdolabında dinlendirin. Bu benim size önerim. Yoksa sert olur etiniz. Geçmiş kurban bayramlarında bana yazan çok oldu. Çünkü etleri yani pişirmiş, benim hiçbir videomu izlemeden nasıl yapabilirim diye sert olmuş. Çünkü o eti dinlendirmeniz şart. Ona yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Deneyen herkesten de yorum bekliyorum. Pratik tarifler için Evde Yemek Tarifleri kanalımızı takip edip beğenmeyi de lütfen unutmayın.